Ders 1. Tatlı ve sağlıklı ikramlar. Hey Anna, az önce yoğurtlu parfe yaptım. Bu tatlıya düşkün olanlar için mükemmel bir atıştırmalık. Kulağa çok lezzetli geliyor. İçlerine ne koydun? Yoğurt, granola ve taze meyveleri kat kat katladım. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda kalsiyum ve vitaminlerle de dolu. Yoğurttan hoşlanır mısınız? Bayıldım. Çok yönlü bir içeriktir. Sade mi yoksa aromalı mı tercih edersiniz? Genellikle sade yoğurdu tercih ediyorum. Böylece tatlılığı kontrol edebiliyorum. Peki ya sen? Aromalı yoğurdu severim. Özellikle meyveli olanları. O kadar canlandırıcılar ki. Hiç kendi yoğurdunuzu yapmayı denediniz mi? Henüz değil ama bunun eğlenceli bir süreç olduğunu duydum. Daha önce yaptın mı? Evet, şaşırtıcı derecede kolay. Başlangıç olarak sadece süt ve biraz yoğurt. Yoğurdun tadını çıkarmanın en sevdiğiniz yolu nedir? Ekstra lezzet için bal ve fındık eklemeyi seviyorum. En çok tercih ettiğiniz şey nedir? Bir tutam tarçın ve dilimlenmiş muz eklemeyi seviyorum. Harika bir kombinasyon. Yoğurdun sağlıklı bir atıştırmalık olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Sindirime iyi gelen protein ve probiyotikler açısından zengindir. Başka hangi sağlıklı atıştırmalıkları seversiniz? Sebzeli humusun tadını çıkarıyorum. Çıtır çıtır ve tatmin edici. Kendi humusunuzu yapmayı denediniz mi? Evet, nohut ve tahinle yaptım. Lezzetliydi. Humusun favori lezzeti var mı? Közlenmiş kırmızı biberli humusa bayılırım. Güzel bir vuruşu var. Yapmayı denemek isteyeceğiniz atıştırmalık nedir? Enerji topları yapmayı denemek isterim. Hızlı bir destek için kolay ve mükemmel görünüyorlar. Bunları daha önce yaptın mı? Ben var. Hareket halindeyken atıştırmalıklar için harikadırlar. Sizinkinde hangi malzemeleri kullanırdınız? Yulaf, fıstık ezmesi ve çikolata parçacıkları kullanırdım. Kulağa çok lezzetli geliyor. Neleri dahil etmekten hoşlanırsınız? Genellikle fındık ve kuru meyve ekliyorum. Harika doku ve lezzet katıyorlar. Evde sık sık atıştırmalıklar mı hazırlıyorsunuz? Evet, işlenmiş atıştırmalıklar almak yerine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamaya çalışıyorum. Senden ne haber? Aynı şekilde. Sıfırdan bir şeyler yapmak daha tatmin edici. Bir sonraki atıştırmalık projeniz nedir? Smoothie kaselerini denemeyi düşünüyorum. O kadar canlı ve lezzetli görünüyorlar ki. Ders 2. Zorlu bir kurtarma. Hey Anna, kumsaldaki son kurtarma olayını duydun mu? Son birkaç kilometre kurtarma ekibi için son derece zordu. Yaptım. Çok yoğun geliyordu. Marilin'in ailesi nihayet onu bulduğunda çok rahatladı. Tam olarak ne oldu? Marilyn yüzerken güçlü akıntılara kapıldı. Can kurtaranlar hızlı hareket etme baskısını hissettiler. Hiç böyle bir durumda kaldınız mı? Neyse ki hayır. Ancak güçlü akıntıların gerçekten tehlikeli olabileceğini duydum. Böyle durumlarda insanların ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sakin kalmanın ve yardım sinyali vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yüzme sınırlarınızı bilmeniz de önemlidir. Sık sık yüzer misin? Evet,
Yüzmeyi seviyorum. İçeri girmeden önce mutlaka koşulları kontrol ediyorum. Hiç yüzme dersi aldınız mı? Küçükken yapmıştım. Suda kendimi daha güvende hissetmeme yardımcı oldu. Senden ne haber? Ben de ders aldım. Bana çok önemli olan su güvenliğini öğrettiler. Deneyimli yüzücüler için bile derslerin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Deneyimli yüzücüler bile becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca güvenlik tekniklerini de öğrenirsiniz. En sevdiğiniz yüzme noktası neresi? Yerel gölü seviyorum. Huzurlu ve dinlenmek için harika. Senden ne haber? Plajın tadını çıkarıyorum. Ama her ihtimale karşı can kurtaranların olduğu yerde yüzüyorum. Göllerde mi yoksa okyanusta mı yüzmeyi tercih edersiniz? Okyanusu tercih ederim. Dalgalar heyecan verici. Ama tabelalara ve can kurtaranlara her zaman saygı duyarım. Hiç sörf yaptın mı? Bir keresinde sörf yapmayı denedim. Zorluydu ama bir o kadar da eğlenceliydi. Yeni su sporlarını denemeyi sever misiniz? Evet, paddleboard yapmayı seviyorum. Harika bir egzersiz ve çok rahatlatıcı. Bundan sonra denemek istediğiniz su sporu hangisi? Kano yapmayı denemeyi çok isterim. Doğayı keşfetmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Kayak yapmaya mı gittin? Evet, harika. Sakin sularda kürek çekmek çok huzur verici. Doğada olmaktan hoşlanıyor musunuz? Kesinlikle. Suya yakın olmak bana her zaman keyif verir. Ferahlatıcı ve sakinleştiricidir. Açık hava deneyimlerinizde en çok neyi seviyorsunuz? Ders 3. Akıllı yatırımlar. Hey Anna, bazı yatırımlar yapmayı düşünüyordum. Sizce iyi bir başlangıç yatırım tutarı nedir? Bu harika bir fikir. Bu gerçekten mali durumunuza bağlıdır. Ancak birkaç yüz dolarla başlamak etkili olabilir. Ne tür yatırımlar düşünüyorsunuz? Endeks fonlarına bakıyorum. İyi bir risk ve getiri dengesi sunuyor gibi görünüyorlar. Onlarla deneyiminiz var mı? Evet, endeks fonları akıllıca bir seçim. Bir piyasa endeksini takip ederler ve genellikle daha düşük ücretlere sahiptirler. Yatırımlarınız için bir zaman çizelgesi belirlediniz mi? 5 ila 10 yıl kadar uzun vadeli bir yaklaşım düşünüyorum. Bu benim için daha çok büyümeyle ilgili. Zaman çizelgesi için ne önerirsiniz? Uzun vadeli kesinlikle gidilecek yoldur. Piyasa dalgalanabilir. Ancak genellikle zaman içinde yükseliş eğilimi gösterir. Yatırım stratejinizin bir dökümünü de verebilir misiniz? Elbette. %60'ını endeks fonlara, %30'unu istikrar için tahvillere, %10'unu da bireysel hisse senetlerine ayırmayı planlıyorum. Kulağa nasıl geliyor? Bu kulağa dengeli geliyor. Çeşitlendirme riski azaltmanın anahtarıdır. Hangi bireysel hisse senetleriyle ilgileniyorsunuz? Bazı teknoloji şirketlerine bakıyorum. Çok fazla büyüme potansiyeli var. Belirli sektörleri takip ediyor musunuz? Yenilenebilir enerjiyle ilgileniyorum. Gelecek için büyük umutları olan, büyüyen bir alandır. Bu sektöre yatırım yapmayı düşündünüz mü? Henüz değil ama bu konuda daha fazlasını öğrenmeyi çok isterim.
Hangi şirketleri veya fonları önerirsiniz? Güneş veya rüzgar enerjisine odaklanan firmaları araştırmanızı öneririm. Temiz enerji konusunda uzmanlaşmış ETF'ler de bulunmaktadır. Herhangi bir araştırma yapmayı planlıyor musunuz? Evet, pazar trendlerini ve incelemelerini okuyacağım. Bilgilendirilmek önemlidir. Yatırımlarla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Finansal haberleri, podcastleri ve çevrimiçi forumları takip etmek çok yararlı olabilir. Ayrıca tartışmalar için yatırım gruplarına katılmayı da düşünün. Tercih ettiğiniz öğrenme yöntemi nedir? Eğitici videoları izlemekten keyif alıyorum. Karmaşık konuların anlaşılmasını kolaylaştırırlar. Yatırım yapmayı öğrenmek için favori bir kaynağınız var mı? Deneyimli yatırımcıların kitaplarını okumayı seviyorum. Değerli görüşler ve stratejiler sunarlar. Yatırımlarınızla hedefiniz nedir? Amacım sağlam bir finansal gelecek inşa etmek ve muhtemelen erken emekli olmak. Senden ne haber? Ders 4. Tarihsel perspektifler. Hey Anna, Pearl Harbor saldırısından sonra birçok Amerikalının intikam istediğini biliyor muydun? Evet, tarihte önemli bir an. Duygular yoğundu ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti savaş çabalarına yaklaşık 6 milyar dolar harcadı. Bunun kamuoyunun duyarlılığını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Kesinlikle aciliyet ve vatanseverlik duygusunu körükledi. İnsanlar askerlere destek için bir araya geldi. Kriz zamanlarında bu tür bir birliğin yaygın olduğunu düşünüyor musunuz? Öyle inanıyorum. Krizler çoğu zaman insanları bir araya getirir. Ama aynı zamanda bölünmeye de yol açabilir. Bu tür olayların uzun vadeli etkilerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Etkilerden biri dış ilişkiler üzerindeki kalıcı etkidir. Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel meselelere daha fazla dahil olmaya başladı. Bunun modern uluslararası politikayı nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsunuz? Dünya çapında güçlü bir askeri varlık yarattı ve NATO gibi ittifakların oluşmasına yol açtı. Tarihin mevcut olaylarımızı nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Okulda en sevdiğiniz ders neydi? Tarihi sevdim. Geçmişteki olayların bugünkü yaşamlarımızı nasıl etkilediğini öğrenmek ilgi çekicidir. Senden ne haber? Sosyal bilgilerden keyif aldım çünkü tarih, coğrafya ve kültürü içeriyordu. Farklı bakış açılarını anlamak çok önemlidir. Tarih okumanın geçmişteki hatalardan kaçınmamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Geçmişteki çatışmalar hakkında bilgi edinmek gelecek nesiller için değerli dersler sağlayabilir. Hangi tarihi figür size ilham veriyor? Eleanor Roosevelt'e insan haklarını savunmasından dolayı hayranım. O, çalkantılı bir dönemde güçlü bir liderdi. Sana kim ilham veriyor? Martin Luther King Jr.'i ilham verici buluyorum. Eşitlik ve adalete olan bağlılığı dikkat çekiciydi. Onun mirasının bugün bizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Şiddetsizlik ve sivil haklara dair mesajı yankı bulmaya devam ediyor. Değişimin barışçıl yollarla mümkün olabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Geçmişte karşılaşılanlara benzer güncel sorunların neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sosyal adalet için devam eden mücadelede paralellikler görüyorum. Pek çok insan hala eşitliği ve hakları savunuyor. Sosyal medyanın günümüzde aktivizmde bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Hızlı iletişim ve harekete geçme olanağı sağlayarak, önemli konularda farkındalığın artmasına yardımcı olur.
Son zamanlarda aktivizmde hangi eğilimleri fark ettiniz? Gençlik aktivizminde bir artış fark ettim. Gençler tutkulu ve fark yaratmaya kararlılar. İlham verici. Ders 5. Alışveriş maceraları. Hey Anna, dün alışverişe gittim. Peki ya sen? Aslında benim de yeni kıyafetler almam gerekiyor. Sonunda ne elde ettin? Birkaç gömlek ve rahat bir kot pantolon buldum. Başarılı bir yolculuktu. Aradığınız belirli bir tarz var mı? Yaz için rahat kıyafetler almayı düşünüyorum. Hafif kumaşlar şarttır. Senden ne haber? Gardırobuma daha fazla renk katmaya çalışıyorum. Giysilerimin çoğu nöt. Parlak renkleri mi yoksa toprak tonlarını mı tercih edersiniz? Parlak renkleri seviyorum. Her zaman moralimi yükseltiyorlar. Giymeyi sevdiğiniz favori bir renk var mı? Mavi giymeyi çok seviyorum. Sakinleştiricidir ve her şeyle eşleşir. Mağazalardan mı yoksa internetten mi alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Bir şeylerin nasıl uyduğunu görmek için denemeyi seviyorum. Peki ya sen? Her ikisinden de keyif alıyorum ama meşgul olduğumda online alışveriş daha uygun oluyor. Hiç internetten bedeninize uymayan bir şey satın aldınız mı? Evet, bana da oldu. Hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak geri dönüşler genellikle kolaydır. İyi fırsatlar bulma stratejiniz nedir? Her zaman indirimleri kontrol ediyorum ve indirim kodlarını kullanıyorum. Ne kadar tasarruf edebileceğiniz şaşırtıcı. Favori mağazalarınız var mı? İkinci el mağazaları seviyorum. Benzersiz parçaları çok uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Hiç alışveriş yaptınız mı? Ben var. Bir hazine avı gibi. Ne bulacağını asla bilemezsin. En iyi ikinci el mağaza bulmanız nedir? Bir keresinde hala giydiğim vintage bir ceket buldum. Çok şık. En sevdiğiniz giyim eşyası hangisi? Her zaman giydiğim rahat bir kapşonlu var. Uzanmak veya ayak işlerini yürütmek için mükemmeldir. Giyebileceğiniz bir kıyafetiniz var mı? Benim vazgeçilmez kıyafetim bir sundress ve sandaletler. Sıcak günler için rahat ve mükemmel. Moda trendleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Trenlerin eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Ama kendinizi iyi hissettiren şeyleri giymek de önemli. Neyi takip edeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Kişisel tarzıma uygun trendler arıyorum. Her şey dengeyle ilgili. Yakın zamanda gardırobunuzu yenilemeyi mi planlıyorsunuz? Evet, karıştırıp eşleştirebileceğim daha çok yönlü parçalar bulmayı umuyorum. Ders 6. Stres yönetimi teknikleri. Hey Anna, son zamanlarda stresle mücadele ediyorum. Bazen bunaltıcı hissettiriyor. Anlıyorum, John. Stresi yönetmek zor olabilir. Bununla genellikle nasıl başa çıkarsınız? Egzersiz yapmaya çalışıyorum ama meşgul olduğumda çoğu zaman bunu atlıyorum. Senden ne haber? Farkındalık ve meditasyon yapıyorum. Ayakta kalmama gerçekten yardımcı oluyor. Hiç meditasyon yapmayı denediniz mi? Faydalı olduğunu duydum ama hiç uygulamadım. Nasıl başlarsınız? Çok basit. Sadece sessiz bir alan bulun.
Nefesinize odaklanın ve düşüncelerinizin yargılamadan akmasına izin verin. Bunu denemeyi düşünüyor musun? Olabilir. Kulağa rahatlatıcı geliyor. Stresi yönetmek için başka hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ayrıca günlük tutmaktan da keyif alıyorum. Düşüncelerimi yazmak duygularımı işlememe yardımcı oluyor. Hiç günlük tutmayı düşündün mü? Yapmadım ama iyi bir fikir gibi görünüyor. Başlamak için herhangi bir ipucunuz var mı? Dil bilgisi konusunda endişelenmeden özgürce yazın. Kendini ifade etmeyle ilgili. Hangi aktiviteler gevşemenize yardımcı olur? Müzik dinlemeyi seviyorum. Gerçekten ruh halimi değiştirebilir. Favori bir tür var mı? Rahatlamak için akustik ve klasik müziği seviyorum. Rahatlatıcı. Favori çalma listeniz nasıl? Hareketli ve sakinleştirici şarkıların karışımından hoşlanırım. Beni hem enerji dolu hem de rahat tutuyor. Yogayı denedin mi? Evet, hem beden hem de zihin için harika buluyorum. Gerginliğin giderilmesine yardımcı olur. Bir dersi denemekle ilgileneceğinizi mi düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Esneklik açısından da iyi olduğunu duydum. Yeni başlayanlar için en iyi deneyim düzeyinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Başlangıç sınıfı mükemmel. Temel pozlara ve nefes alma tekniklerine odaklanırlar. Başka hangi stres giderme faaliyetlerini merak ediyorsunuz? Aromaterapi hakkında bilgi edinmek ilgimi çekiyor. Esansiyel yağların sakinleştirici olabileceğini duydum. Onları kullandın mı? Evet, lavanta yağı kullanmayı seviyorum. Çok rahatlatıcı. Hangi kokuları çekici buluyorsunuz? Narenciye kokularından hoşlanırım. Canlandırıcı ve canlandırıcı hissediyorlar. Farklı teknikleri birleştirmenin etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Herkes farklıdır. Bu nedenle sizin için en iyi olanı bulmak harika. İleriye dönük olarak stresi yönetme planınız nedir? Kesinlikle meditasyonu keşfedeceğim ve belki günlük tutmaya başlayacağım. Sağlığıma öncelik vermenin zamanı geldi. Ders 7. Uçma maceraları. Hey Anna, az önce TASA adında bir pilot hakkında heyecan verici bir hikaye okudum. Uçağı başarılı bir şekilde düzleştirdiğinde sevinçten çığlık attı. Kulağa heyecan verici geliyor. Onun için uzun bir an olmuş olmalı. Sonrasında nasıl sakin kalmayı başardı? Uçağı düzleştirdikten sonra sorunsuz bir şekilde uçtu. Pilotların stresli durumlarla nasıl başa çıktıkları etkileyici. Hiç türbülanslı bir uçuşta bulundunuz mu? Evet, yaptım. Sinir bozucu olabilir ama pilotlara güveniyorum. İyi bir pilotun nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Baskı altında sakin olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hızlı karar vermeleri gerekiyor. Bir pilotta hangi niteliklere hayransınız? Odaklanma ve iletişim becerilerine hayranım. Açık talimatlar uçuş sırasında büyük fark yaratabilir. Hiç uçuş dersi aldınız mı? Yapmadım ama denemeyi çok isterim. Zorlu ama ödüllendirici görünüyor. Uçmayı öğrenmeyi düşünür müsün? Kesinlikle. İnanılmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum. Hangi tür uçakla uçmak istersiniz? Küçük bir özel uçağa uçurmayı çok isterim.
Yukarıdan manzarayı görmek muhteşem olurdu. Senden ne haber? Planör uçurmak istiyorum. Huzurlu görünür ve manzaranın tadını çıkarmanızı sağlar. Hiç süzülmeye gittin mi? Henüz değil ama kulağa eğlenceli geliyor. Çok sakin olduğunu duydum. Uçmanın iyi bir stres giderici olabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Gökyüzünde olmak ve her şeyden uzakta olmak özgürleştirici olsa gerek. Uçmakta en çok keyif aldığınız şey nedir? Görüşleri seviyorum. Manzaraları yukarıdan görmek nefes kesici. Uçarken hiç fotoğraf çektiniz mi? Evet, son uçuşumda çok güzel fotoğraflar çektim. Bulutlar pamuk şekere benziyordu. En sevdiğiniz uçuş anınız hangisi? İlk uçuşumu hatırlıyorum. Heyecan unutulmazdı. Havada unutulmaz bir deneyiminiz var mı? İlk uçuşum da özeldi. Yukarıdan her şeyin ne kadar küçük göründüğüne hayran kaldım. Uçakla yeni yerlere seyahat etmek ister misiniz? Kesinlikle. Yeni destinasyonlar keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Hayalinizdeki seyahat hedefi neresi? Japonya'ya uçmayı hayal ediyorum. Kültür ve manzara büyüleyici. Nereye gitmek istersin? Yeni Zelanda'yı ziyaret etmeyi çok isterim. Manzaralar muhteşem görünüyor. Ders 8. Bahçecilik maceraları. Hey Anna, ne zaman ailece yemek yesek annem bizi dışarı marul ve domates toplamaya gönderiyor. Kulağa hoş geliyor. Taze sebzeler yemek pişirmede büyük fark yaratır. Bahçecilikten hoşlanıyor musunuz? Evet, bitkilerin büyüdüğünü görmek mutluluk verici. Peki ya sen? Hiç bahçecilik yapmayı denedin mi? Evet, küçük bir bitki bahçem var. Yemek pişirmek için taze fesleğen ve nane bulundurmak harika. Genellikle ne yetiştiriyorsunuz? Çoğunlukla salatalık, biber gibi sebzeler yetiştiriyoruz. Farklı bitkilerle denemeler yapmak eğlencelidir. Kullanmayı en sevdiğiniz bitki hangisi? Kişniş kullanmayı seviyorum. Birçok yemeğe taze bir lezzet katar. Favori bir sebzeniz var mı? Domatesleri gerçekten çok seviyorum. Özellikle de evde yetiştirildiklerinde. Tadı çok daha iyi. Bitkilerinizi nasıl kullanmayı seversiniz? Bunları sıklıkla salatalara ekliyorum veya soslarda kullanıyorum. Taze otlar tadı yükseltir. Beğendiğiniz özel bir tarifiniz var mı? Taze domates ve kişnişle salsa yapmayı seviyorum. Aile toplantılarında bir hit. Otlarla en sevdiğiniz yemek hangisi? Fesleğenli pesto yapmayı seviyorum. Makarnada veya sürülebilir olarak lezzetlidir. Hiç kendi sosunuzu yaptınız mı? Evet, marinara sosunu domateslerimizi kullanarak sıfırdan yaptım. Eğlenceli bir projeydi. Bahçe ürünlerinizle yemek pişirmeyi seviyor musunuz? Kesinlikle. Kendi yetiştirdiğim malzemeleri kullanmak harika bir duygu. Başka hangi bahçe projelerini düşünüyorsunuz? Bundan sonra meyve bahçesi kurmayı düşünüyorum. Çilek ve yaban mersini kulağa heyecan verici geliyor. Hiç meyve yetiştirdin mi? Ben var. Bir zamanlar çilek yetiştirmiştim ve çok tatlıydılar. Onları büyütmeyi deneyeceğini mi sanıyorsun?
Kesinlikle. Çilekleri severim. Yeni başlayan bir bahçıvan için ne gibi ipuçlarınız var? Marul veya otlar gibi yetiştirilmesi kolay bitkilerle başlayın. Bağışlayıcı ve ödüllendiricidirler. Bahçecilikte herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Evet, zararlılar bazen sorun olabiliyor. Doğal ilaçları kullanmayı öğreniyorum. Senden ne haber? Daha önce yaprak bitleriyle uğraşmıştım. Neem yağının işe yaradığını buldum. Bahçe işleriyle ilgili en sevdiğiniz kısım nedir? Açık havada olmayı ve doğayla bağlantı kurmayı seviyorum. Rahatlatıcı. Bahçecilik deneyiminizde en çok keyif aldığınız şey nedir? Ders 9. Doğa kaçışları. Hey Anna, doğanın tadını çıkarırken susuz kalmamanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Kesinlikle. Dışarıyı keşfederken su içmek çok önemlidir. Temiz hava almak için nereye gitmeyi seversiniz? Parka gitmeyi seviyorum. Huzurludur ve ağaçlar güzel bir gölge sağlar. Senden ne haber? Dağlarda yürüyüş yapmaktan hoşlanırım. Manzaralar nefes kesici ve doğayla iç içe olmak harika bir duygu. Hiç yürüyüşe çıktınız mı? Evet, yaptım. Bu çok ödüllendirici bir deneyim. Temiz hava gerçekten zihni gençleştirir. Favori bir yürüyüş parkurunuz var mı? Evet, güzel bir şelaleye giden bir patika var. Özellikle ilkbaharda çok etkileyici. Yürüyüşün en sevdiğiniz yanı nedir? Macera duygusunu ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Üstelik egzersiz bir bonus. Yürüyüş yaparken fotoğraf çekiyor musunuz? Evet, kameramı her zaman yanımda getiririm. Manzarayı yakalamak benim için önemli. Neyin fotoğrafını çekmeyi seversiniz? Yabani hayvanların fotoğraflarını çekmekten keyif alıyorum. Hayvanları doğal ortamlarında görmek muhteşem. Yürüyüş yaparken ilginç hayvanlarla karşılaştınız mı? Bir keresinde bir geyik ailesi görmüştüm. Çok zariflerdi. Yaşadığınız en unutulmaz yaban hayatı karşılaşması neydi? Bir gölün üzerinde süzülen kel bir kartal gördüm. Görkemliydi. Doğada olmanın stresi azaltmaya yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Dışarıda olmak tedavi edici olabilir. Günlük hayattan kopmanın harika bir yolu. Yoğun bir haftanın ardından genellikle nasıl rahatlarsınız? Uzun bir yürüyüşe çıkmayı veya bisiklete binmeyi severim. Zihnimi temizliyor. Rahatlamanın en sevdiğiniz yolu nedir? Açık havada yoga yapmayı seviyorum. Hareketi doğanın güzelliğiyle birleştirir. Yogayı hiç denedin mi? Birkaç ders yaptım. Özellikle sakin bir ortamda sakinleştiricidir. Açık hava yoga mekanlarını tavsiye eder misiniz? Nehrin yakınında bunun için mükemmel olan güzel bir alan var. Çok huzurlu. Bu hafta sonu açık hava etkinlikleri listenizde neler var? Botanik bahçesini ziyaret etmeyi planlıyorum. Temiz hava solumak ve çiçeklerin tadını çıkarmak güzel olacak. Herhangi bir planın var mı? Ders 10. Yeni karşılaşmalar. Hey Anna, dün ilginç bir karşılaşma yaşadım. Bir kafede yeni biriyle tanıştım. Gerçekten mi? Bu çok ilginç geliyor. Ne oldu?
Ona yaklaştım ve şöyle dedim. Merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Adın ne? Gülümsedi ve cevapladı. Merhaba, ben Mike. Peki ya sen? Bu, sohbet başlatmanın harika bir yolu. Siz başardınız mı? Evet, en sevdiğimiz kahve içeceklerinden bahsettik. Ona iyi bir cappuccino'yu sevdiğimi söyledim. Kahvenizi nasıl alırsınız? Özellikle yazın buzlu kahveyi tercih ediyorum. Beni tazeliyor. Mike'ın kendine özgü tercihleri var mıydı? Dünyanın dört bir yanından farklı karışımları denemekten hoşlandığını belirtti. Büyüleyiciydi. Farklı kahve türlerini keşfetmeyi sever misiniz? Kesinlikle. Farklı kızartmaları tatmayı seviyorum. Lezzetin bu kadar değişmesi şaşırtıcı. Hiç kendi kahvenizi hazırlamayı denediniz mi? Ben var. French press kullanmayı seviyorum. Kahveyi zengin ve lezzetli hale getirir. En sevdiğiniz demleme yöntemi hangisi? Ben dökerek kullanmayı seviyorum. Bu bana bira hazırlama süreci üzerinde kontrol sağlıyor. Gidebileceğiniz bir kafe var mı? Evet, mükemmel hamur işleri sunan küçük bir kafede var. Atmosfer rahat. Bir kafede ne ararsınız? Rahat bir havası ve rahat oturma yerleri olan yerleri tercih ederim. Okuyarak veya çalışarak vakit geçirmek güzel. Peki ya sen? Güler yüzlü baristaları ve iyi müzikleri olan yerleri seviyorum. Deneyimi keyifli hale getiriyor. Kafelerde ilginç insanlarla tanıştınız mı? Bir zamanlar maceralarıyla ilgili harika hikayeler paylaşan bir seyahat yazarıyla tanışmıştım. Daha fazla seyahat etmem için bana ilham verdi. Senden ne haber? Bana portföyünü gösteren bir fotoğrafçıyla tanıştım. Resimleri göz kamaştırıyordu. Kafelerin insanları bir araya getirmesi harika. Kesinlikle. Konuşmaları alevlendirmek için mükemmeller. Michael'la tekrar tanışacağını mı sanıyorsun? Umarım. Numaralarımızı değiştirdik. Kahve içerken daha fazla sohbet etmek güzel olurdu. Rastgele tanıştığınız biriyle hiç iletişim halinde oldunuz mu? Evet, bir sergide bir sanatçı arkadaşımla tanıştım ve hala fikir alışverişinde bulunup işbirliği yapıyoruz. Bu ödüllendirici. Yeni insanlarla tanışmanın en sevdiğiniz yanı nedir? Onların deneyimlerini ve bakış açılarını öğrenmeyi seviyorum. Dünya görüşümü genişletiyor. En çok neyden keyif alırsınız? İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videolarımıza ve kanallarımıza abone olun, beğenin ve paylaşın.